Emekliyiz ya, emekliyiz. Kurban olayım. Bu cebe koyuyoruz, buna alışveriş yok. Kaşına dağıtıyor, kepçeğini alıyor. Alsın bana nereye kadar? Canımız almış zaten. Canımız almış. 12 sene, 3 sene de bu başımda, sırtımda. Et nedir bilmeyiz. Bir kuru ekmek, bir çökeliğin varsa, peynirin varsa yersin. Yoksa hiç bir iki kelime konuşuyor ama içeri takıyor. Ne bu ne? İyi düşünmüyoruz zaten, iyi gitmiyor. Halkımız sırayla içeride. O babasının hayrına vermemiş bize. Çalıştık 30-50 sene alın terimizi döktük. Hak etmiyoruz. Pazara çıkıyoruz, 1 kilo meyve 50. Hiçbir şey almadı. Tencereye koyacak bir şey yok. Bir meyve al, bir tek torunum var. İstediğini alamıyorum, ona üzülüyorum. Sonumuz nereye? Bizde geçti. Çoluk çocuğumuz, torunumuz, torbamız ne olacak? Gençlerimiz ne olacak? Ne yapacağız bilmiyoruz. Şaşırmışız. Başbakanımız da şaşırtmış. Ya hakkımızdır o ya. Çalışmışız, çabalamışız, kazanmışız ya. Bir iki kelime konuşuyor ama içeri takıyor. Ne bu ne? Kafayı yemişiz, televizyon seyretmiyoruz be. Halk TV'nin önünde kalkmıyorum, ben kafayı yedim. Ben gerçekten kafayı yedim. Cumhurbaşkanı da boykot edin diyor. Pahalı ürünleri boykot edin diyor. Bak neresi ucuz ki gidip alalım. Cumhurbaşkanı yapıyor. Ben mi yapıyorum? Halk mı yapıyor? Esnaflarımız hep kapalı, dükkanlarımız kapalı, marketlerimiz kapalı. Şaşırdık, ne yapalım? O kadar ki öfkeliyim. Allah'ta ki Halk TV var, Nal var, Tele1 var, siz varsınız. Olmasa kafayı yiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Biz hep Halk TV'nin o insanların arkasındayız. Vatandaş olarak elimizi vicdanımıza koyarız, onların arkasındayız. Cumhurbaşkanı hepsini içeri yapıyor. Bizi de içeri koyuyorlar. Geçenler bir bayan konuşmayı içeri attılar. Yaşını almış bir bayan. Ne konuşacak? Tabii ki hakkımız savunacak. Bize aylık mı verdi? Emekliyiz ya, emekliyiz. Kurban olayım. Bu cebe koyuyoruz, buna alışveriş yok. Elektrik, su, doğalgaz tamam. Allah'ta ki bir evimiz var, başımız sokacak evimiz var. Ya olmasa biz ne yapacağız? Bilmiyoruz ne yaptığımızı. Kanunu yok, bir şeysi yok, o ne ya? Biri konuşuyor hemen tıkıyor içeri, biri konuşuyor tıkıyor içeri. Ne istiyorsun ya da zaten Türkiye'yi bitirdi. Türkiye'de ne kalmış? Yabancılar dolu, yabancılar bizde önce gider. İnanır mısın, randevu alamıyor, bak gözüm kör olmuş. Randevu düşüremiyorum, doktora gideyim. 4-5 aydır ameliyat olmuşum, daha gitmemişim, randevu düşüremiyorum. Ne de yabancı dolu. Bizde önce onlar geliyor. Sıra mıra yok. Öyle güzel sıra olmadan giriyorlar, peşin para ödüyor Erdoğan başkanımız. Onlar her şeyini hallediyorlar. Ya bir çocuk, bir torunum. Ben şimdi o torunuma bir şey alamadım. Yarın bir demez mi? İstedim alamıyorum ki. Çocuk istiyor, dışarı çıkıyor, bunu istiyor, şunu istiyor. Verdiğin aylık ne ki? O kendisi alsın da onu da kendine kullansın, bize onu da geri alsın. Zaten geri alıyor. Biz ne kullanıyoruz, ne alıyoruz, ne içiyoruz, et nedir bilmeyiz. Bu nedir? Halk ekmeği aldık. Bir kuru ekmek, bir çökeliğin varsa, peynirin varsa yersin. Yoksa hiç. Kitapladım ki iyice konuşamıyorum. Çok izliyorum Halk TV. Kafayı yemişim. Onların arkasındayız, o gençlerimiz arkasında. Ya bizde geçti, ben çalıştım, 50 sene çalıştım, 50 sene. Allah razı olsun, patronlarım doğuluydu. Babacan dibe. 2 tane kızı yetiştirdim. Çok şükür okutturdum. Ama şimdi bakıyorum ki yok. Çoluk çocuğumuz perişan. Sokaklar, gençlerimiz dolu. Bizde geçti. Torba sahibi olduk. Onları düşünüyoruz. Verdi, kaşına dağıtıyor, kepçeğini alıyor. Alsın bana nereye kadar? Canımız almış zaten. Canımız almış. 12 sene, 3 sene de bu başımda, sırtımda. 1 liram kalmıyor ki peşin alıp da bir şey alıp da giyeyim. Torunuma bir tişört alayım. Torunuma bir ayakkabı alayım. Ne bu ne? Sabahta beri zaten onu seyrettim, kafayı yedim. Bilmem ne oldu, çocuk bırakmıyor ki seyredeyim. Biz onların arkasındayız. Ne yaparsa yap, halk olan onların arkasındayız. İmamoğlu, CHP'ciyim. Kendimi gördüm, buldum, bunları imza attım, adayla hep CHP'liyim. Asla da şaşmam, asla da vazgeçmem, kelime kese dinimin imamında da vazgeçmem. Kardeşçe, bacıda, arkadaşça yaşarım ya. Biz bilmiyorduk, ben Erzurumluyum, öyle bir şey bilmiyordum ya. Burada geldim, burada öğrendim. Hep iç içeydik ya. İnsanları seçip CHP'yi hep içeriye koyun ne? Koysun bakalım, başa çıkar mı bizde? Halk böyle çoluk çocuğumuza ayağa kalkarız. Ne yapar yapsın. 14 milyonla nasıl geçineceğini düşünüyorum. Gerçekten ben emekliyim. 12 milyon kira veriyorum. 17 milyon maaş alıyorum. Nasıl elektriğimi, doğalgazımı ödeyeceğim? Bunu düşünsünler. Bu kadar basit. Ne düşüneceğiz ya? Yeter mi bu para ya bu millete ya? Bu emekliye bu para yeter mi ya? Yazık yani. Nedir ya? Biz 9500 gün ben prim yatırdım ya. 9500 gün. Biz de aynı aldığımız para 14.
14 bin lira şey verdi ya. Ya ben 1000 lira çocuğa veriyorum, kabul etmiyor ya çocuk ya. Okula giden çocuklara biz 300 para veriyoruz ya, bu hesaplarını yaptığın zaman zaten 3 tane çocuğu okudan bir de kira var. 15 milyon kira ya. Ben merak ediyorum yani, bu ne yapıyorlar bu millet? Nasıl geçiyor, nasıl yiyor, ne içiyor? Şaşırıyoruz yani. Lahmacun bile yiyemiyorsun ya. Bir lahmacun ya. Gidemiyorsun yani. 100 lira 150 lira ya, bu arkadaşını bile götüremiyorsun ya. Ya çok şeydeyiz yani, bu bilemiyorum, zor. Bunun gene ilerisi nasıl olacak? İleri daha mı kötü olacak? Ben zannediyorum bu hükümetin değişmesi lazım. Değişsin ya. Bir bakalım ya, ne oluyor ya? Bunlar mı vermiyor? Gelecek hükümet olan mı verecek? Var bir şeyler yani. Görmek istiyoruz ya. Onlar da gelse, dese ki aynı şekilde gidiyor, o zaman der ki ya bu adamlar haklıydı. Ama bir değişikliği olsun ya. Ve bu kadar da oy kullandık ona, ama yani yazık, oylar da yazık yani. Bir kere kullandık. Ve bir kere kullandım dedi. Emekliye dedi bu para diye yeterdi, fazla bile dedi. O zaman ben kestim buna, daha dedim vermiyorum, vermedim. Şimdi hayat pahalılığından şikayet ediyorsunuz. Evet, ediyoruz tabii. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da pahalı ürün satanları işaret ediyor. Denetlemiyor boykot ki. Denetlemiyor ya. Ya bir tane zabıta görüyoruz mu ya bir markette, bir yerde ya? Ya bir görün bile, bir gezin, bir bakın. İkinci bir markete bakın, üçüncü bir markete bakın. Fiyatları ayrı ayrı fiyat var ya. Oraya gidiyorsun, çay 200 lira, bir yana gelsin çay 250 lira. İşte bunlara bakması lazım yani. En azından bunlara bakın ya. Zabıta boşu boşuna para alıyor. Daha neden bu adam zabıta olarak, belediyeniz yok, zabıtası yok, şu yok bu. Çık bir gez, bir gör, bir pazara çık. Gelip o pazar, o köşe başında dişili gitmeyle bu iş olmuyor. Git. Orada da portakalın kilosu 50 lira, orada 35 lira, orada bilmem ne. Bunlara bir şey al, de ki kardeşim sen nasıl bu %15'ten daha fark, %15 fark var. Her 35'ten veriyor, o elden veriyor. %15. Bu parayı sen nasıl alıyorsun? Portakal aynı portakal. Yok, denetleme yok. Önce ne kolay ya, nerede? İmkanı mı vardı yani? Bu sen orada o fiyata kendi kendine fiyat verip de satma yoktu. Yoktu ya. Biz 70-75 yaşına geliyoruz yani, gördük, her şeyi gördük biz. 2008 emeklilik reformu yasasını bütün şeylerimizi tırpanladılar. Daha o zaman tırpanladılar. O haklar geri gelsin, ne onların bağışları, ne onların banka promosyonları, hiçbir şey lazım değil bize. O tırpanladıkları geri versinler bize, yeter. Parayla geçinebilir mi emekli? Neye geçirmesi? Bak halimize bak. Ne geçirmesi? Koca gün sokakları arşınlıyoruz, başka bir şey yapın. Boş geziyor millet bak. Boş geziyor millet. Kuru kalabalık yani. Emekliler sürünüyor zaten, görüyorsunuz bugünkü koşullarda. Ağlanacak halimize oturup gülüyoruz zaman zaman. Yani Türkiye'nin genel anlamda kötüye gidiyor zaten yani. Allah herkese yardım etsin, ne diyeyim. Geçinemiyoruz zaten, sürünüyoruz diyorum ya. Bakın emekliler banklarda oturuyor. Bakın insanlar niye gidip bir yerde oturup bir yemek yiyemiyorlar? Niye bir çay içemiyorlar? Niye bir arkadaşına bir kahve ikram edemiyor? İnsanlar banklarda oturarak, eskiden böyle değildi. Banklar boştu. İnsanlar bir yerde oturup arkadaşına bir şey ikram ederek misafirini ağırlayabiliyordu dışarıda. Şimdi maalesef çok kötü günler bekliyor bizi daha da. Allah bizi en kısa zamanda kurtarsın, ne diyelim yani. Muhalefet de erken seçim çağrısı yapıyor. Hemen olmalı bence. Hemen olmalı. Değişim çok önemli ve şart. Yani olmalı. Geç bile kalındı yani. Benim emekli maaşım var. Burada 2 hafta yetmiyor para. Bir pazara gidiyorsun 2000 lira gidiyor. Aldığın 4 parça. Elma olmuş 50 lira. Bütün sebze olmuş 60-70 lira. Bir şey alamıyorsun. Gele kasap hiç uğrayamıyorsun. Parayla nasıl geçineceksin? Soruyorum. Ya bir ev kirası 15-20 bin lira. Zaten aldığım para da 15 bin lira. Bakıcım vardı. Bakıcı bile izin verdi. Kadın 30 bin istiyor. Düşün yani. Ben 80 yaşındayım. Benim annem babam 92 yaşındaydı. İnşallah yaşarız. Gayrı sonlardayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da pahalı ürün satanları işaret ediyor ve diyor ki onları boykot edin. Ya kardeşim tek başına edemezsin boykot. Avrupa'da bir yanlışlık olduğu zaman halk ayağa kalkıyor. Burada böyle bir şey, bizim milletimiz koyun gibi. Bu rensese tokadı, al ağzından ekmeğini. Mecliste kabul edildi 14.469 lira. Ne yapar? Ya benim sadece bir içtiğim su parası 1500 kağıt. Bırak gerisini. Bir içtiğim şu sokakta gezerken içtiğim su 1500 kağıt. Bir hastaneye gidiyor. Evet, otobüsümüz bedava. Onu da şimdi emekliden Ankara'da kaldırmaya kalktılar. Şirketler yani biz bu ödemeyi kabul edemek dediler. Mansur Yavaş da onu otobüsleri teslim edin belediyeye der. Onu diyeceğini de biliyorum. Emeklileri de boşa çıkartmaz. Gene beleş binerler emekliler de. Niçin ya bu kadar? Niye emeklinin üstüne yani? Bu oyun niye emeklinin? Ama emekliler, hükümet emekliler kuracak. Tek kelimeyle, başka çaresi yok.
Bugün yapılan Çağlayan Adliyesi'ndeki o polis harekatı insanlık dışı bir hareket. Adam oraya ifadeye çağırdı. Bir belediye başkanı olarak adamı çürütmeye çalışıyorlar. Adam güçleniyor Allah'tan. Daha güçleniyor yani. Şimdi seçime geçsin. İstanbul'da tek belediye koymaz İmamoğlu. Hepsini alır. Ben de öyle görüyorum. Benim görüşüm o. Ben çünkü geziyorum. Bakırköy'de de gezerim. Eminönü'nde de gezerim. Esenler'de de gezerim. Bahçeşehir'de de gezerim. Geziyorum yani. İnsanlarla biriz biz. Bu sebepten de ben bugünkü yapılanı hiç tavsiye etmiyorum. Çok yanlış yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı çürütmeye çalışıyor da onu gelecek Cumhurbaşkanı adayı olarak onu çürütmeye çalışıyor ama İmamoğlu daha güçleniyor. Mansur Yavaş daha güçleniyor. İkisinden de birisi hangisi aday olursa olsun benim oyum onlara. Ben İYİ Partiliyim. Ama Cumhurbaşkanlığı oyum onlara. Bize bu emeklilere bu sıkıntıyı çektirdikten sonra ben kendine dönüp bakmam da. Değil oy verme, dönüp bakmam da. Delme yarayı. Ne olabilir ki? Hiçbir anlamı yok. İnsanlar sokaklarda ama sadece boş boş dolanıyorlar. Emekliler Parkı var bakın burada. Gidin 5 liraya çay alıp akşama kadar orada oturuyorlar. Bir 5 liralık çay için. Yani ben de emekliyim ve çalışmaya gidiyorum. 2 tane çocuk okutuyorum. Ama bakalım ne olacak. Neyse daha söylenecek çok şey var da söyletmeyin. Valla onu da vermeseler daha iyidir yani bence. O da olmaz olsun yani. Gerek yok ona da yani. Yani onu 14 vermeleri bir çerez gibi bir şey. Neye yani? Buna çocuk güler bunların yaptıklarına. 5 yaşındaki çocuğa versen o parayı cebine bile koymaz. Kalsın ki bir emekli aileye geçindirsin, yaşamını sürdürsün o parayla. Var mı böyle bir şey dünyada ya? Bunları ölüme terk ettiler. İnsanları ölüme terk ettiler. Başınıza alın gidin diyorlar. Ne haliniz varsa görün diyorlar. Yani gülünecek bir rakam, söylenecek bir laf yok buna yani. Emekli 14 yani siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani bunu kimse kabullenmez. Hiç kimse kabullenmez böyle bir şeyi. Ama bizim millet maalesef ses çıkaramıyor hiçbir şeye. Kendi hak ve hukuklarını bile arayamıyorlar. Emekli mağdur, halk perişan, yoksulluk çok. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim milletvekilleri, başbakanlar, cumhurbaşkanı herkes diyor ki ya emekli durumu iyi. Maalesef 14 bin lira bir emekli maaşı alıyorsa teyzelerimiz, abilerimiz ben kendim de yani emekliyim. 14 bin lira millet nasıl geçinecek? Nasıl geçinebilir? Bunu kesinlikle ben sadece AK Partilere soruyorum. Bir 14 bin lirayla gelip bir geçim yapsınlar. Ben bir sene boyunca emekli maaşımı da ve bir sene boyunca ekstra da çalışacağım. Onlara vereceğim ki onlar geçimini yapsın. Maalesef ya dolar oldu 40 bin lira dayandı. Mazotun litresi 40 bin. Saatlerce, günlerdir, aylardır ben bir nakliyeci olarak millet, galericiler, nakliyeciler hepsi şu anda garajlarda dolu araba. Kimse kontak basamıyor. Bunu kimse bir türlü yayınlayamıyor. Her gün yandaş kanallar milleti çıkartıyor. Sadece siyasetten, halktan, emekliden bahsetmiyorlar. Ya işte mahkemedir, dosyadır, şudur, budur. Ya bırakın bunları, bırakın bu dosyayı, bırakın şunları. Ya kardeşim bir halkın içine çıkın, halka bakın. Ya mazotun litresi 50 bin lira millet çalışamıyor. Açtır, bulamıyor, ekmek bulamıyor. Adam kontağı kapatmış, nakliyeciler bitmiş, emekli bitmiş, vatandaş bitmiş. Siz neyin peşindesiniz? Her gün bir soruşturma. Bir tanesi çıkıyor oradan, herhangi bir AK Parti milletvekili çıkıyor. Küfür de ediyor, konuşuyor da, basıyor, her şeyi söylüyor. Kimseye bir dava mahkeme açılmıyor. Ama bugün ben mesela bir İmamoğlu'nu savunan bir insan değilim ama seviyorum. Kişiliğini seviyorum. İstanbul'a geldiğinden beri İstanbul'u yaptı. Saygı duyuyorum. Kendisine saygı duyuyorum. İmamoğlu'na şu ana kadar sadece bu zihniyetten dolayı o vermiş bir insan. Yani bu AK Parti'nin zihniyetinden dolayı oy vermiş bir insanım. AK Partili de değilim. Ama AK Parti'den dolayı ben Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Ya adam çıkıyor daha konuşması bitmeden adama tutup dava açıyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Hangi ülkede yaşıyoruz ya Allah aşkına? Ya AK Parti'de adamlara resmen küfür ediyorlar. Milletvekilleri, bakanlar ya bir tanesine bir dava açılmaz mı? Ya bugüne kadar bir tane AK Partili belediye başkanı hiçbir mi yanlış yapmadı ya? Hep CHP'li, HDP'li mi yapıyor ya? Ya bir yanda tutmuşsun diyorsun ki açılım yapıyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde, bir yanda da her gün kayyum atıyorsun ya. Artık yeter ya. Ben bir Kürt olarak utanıyorum ya. Kürt olarak gerçekten utanıyorum ya. Her gün kayyum atıyorsun, öbür tarafta da millete diyorsun ki ya ben açılım yapacağım. Biz kime güvenelim? Aha dün değil ertesi gün gecenin saat 12'sinde Siirt'te kayyum atıyorsun. Ya yazık günah. Bir yanda da diyorsun ben açılım yapıyorum. Neyin açılımın peşindesin? Hadi yap bakalım. Hani kim inanacak? Hangi halk inanacak?
kimse inanmaz ki yeter artık. Yani gerçekten Türkiye'miz güzel Türkiye'dir. İnsanlar hep kardeş gibiyiz. Bakın yüzlerce insan burada var. Hepimiz kardeş gibi yaşıyoruz. Ama maalesef sadece bir kişi iktidarda başta duracak diye bir kişi için artık adaleti bile ayak altına sermişler. Yazık. Yazık, yazık, yazık. Yani bu ülkeye yazık. Ülkemiz çok güzel, halkımız çok güzel. Ben adalete inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inanıyorum. Eninde sonunda yerini bulacak. Bir kişinin iradesinden alınacak. Bırakın kardeşim. Halk ne karar veriyorsa odur. Sandığı koyarsın ortaya. Sandığa güvenirsin kardeşim. Sandığa güvenirsin. Sandığa güven. Halk ne diyorsa o olacak kardeşim. Bir kişiyle yönetilmez. Sen İmamoğlu'na resmen diyorsun ki ya işte ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Her gün bir soruşturma açıyorsun. Kardeşim koy oraya sandığını. Halk İmamoğlu'nu mu seçiyor? Ali'yi mi seçiyor? Veli'yi mi seçiyor? O zaman o halka saygı duyuyor. Tek kelime bunu diyorum. Ama maalesef o da yapılmıyor. O da yapmıyor. İstedikleri gibi zaten tüm kanallar kalmamış. Medya diye bir şey kalmadı. Yani bir iki kanal kalmış. Onları da zaten susturuyor. Diğerleri de akşama kadar 7-24 emekli konuşmaz, halkı konuşmaz, zamı konuşmaz. Sadece ne işte yok İmamoğlu'dur, yok işte bilmem HDP'dir, yok bilmem işte kayyumlardır. Ya bırak zaten sen gece gündüz kayyum atıyorsun ya, halkın iradesine kayyum atıyorsun ya. Ya Beşiktaş'ta adam %60-65 mi ne tam emin değilim. O kadar oyla seçilmiş bir insana sen kayyum atıyorsun ya. Yazık günah ya. Yazık günah. Siirt'te yine aynı öyle. Ne bileyim Van'da yine aynı öyle. Madem ki kayyum atacaksın kardeşim. Oradaki mecliste kaç tane meclis üyesi varsa, hangisi yüksekse orada belediyede o meclis üyesinden bir tanesi seçilir. Kardeşim sen dışarıdan getiriyorsun. Kaymakamı atıyorsun oraya kayyum. Bu nasıl bir seçim? O zaman bu nasıl bir halk? Yani o zaman bu nasıl bir yönetim? Ben sana nasıl güveneceğim diyeceğim ki sen benim başbakanımsın, bakanımsın. Ben gerçekten eğer benim ilçemde olmuş olsa ben onu kendime belediye başkanı olarak kabul etmem. Çünkü halk dediniz, halk sandığı koymuş oraya, halk seçmiş. Bırakın halk kendi içinde seçsin. Maalesef üzgünüm bu da ülkemizde olmuyor ama inşallah adalet yerini bulacak, adalet tecelli edecek, adalete güveniyorum. İçimizde çok güzel değerli profesörlerimiz var, çok değerli insanlar var, hukukçular var. Bunu konuşuyorlar ama bazen de korkuyorlar, konuşamıyorlar. İnşallah eninde sonunda yerini bulacak kardeşim. Çok düşük tabii ki günümüzün koşullarında 14 bin lirayla geçim olmaz. Ben de emekliyim. Biz biraz daha farklı kurumdan emekli olduğumuz için o bile yetmiyor yani 14 bin dalga geçer gibi bir şey. Farkları yatırdılar işte 2000, 3000 o civarda. Komik, gülünç bir şey yani. Çarşı pazar halk hepsi isyanla yani bir sızlanış, öyle bir dertleşme gibi bir şey var ama bir icraat yok. Sadece karanlıkta göz kırpar gibi öyle bir homurdanma var. Onun dışında böyle bir aktif şey yok. Ben demin sizi izliyorum burada 10 kişiye şey yaptın korkudan çekiniyorlar, röportaj bile yapmıyorlar. Demek ki böyle bir baskı var. Bu ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi her anlamda bir baskı var toplum üzerinde. Pek konuşmuyorlar, çekiniyorlar. Bugün de Ekrem İmamoğlu ifade Valla ben şimdi oradan geliyorum. İfadeye çağırmışlar. Bayağı da kalabalıktı. Haksız bir itham. Bilir kişinin yaptıklarını hiç kimse sorgulamıyor. Diğer kanalların hiçbiri sorgulamıyor. Niye isim verdi diye onu sorguluyorlar. Ekrem İmamoğlu'na hedef gösterdi diye. Oysa adam resmen hukuksuzluk yapmış. 3 tane imza olması gerekirken bilir kişinin tek bir imzayla savcı kabul etmişti. Biz hukukçu değiliz ama en azından da anlıyoruz herhalde okuduklarımızı, duyduklarımızı da anlayacak kapasitedeyiz. İmamoğlu bayağı dirençli çıktı. Helal olsun diyorum. erken seçim çağrısı da yapıyor. Ya erken seçim çağrısı yapılır ama erken seçimi kabul etmez. Niye kabul etsin? Zaten iki yıl bile olmadı. Erken seçim kabul etmez. Ancak erken seçimi kabul edebilmesi için halkın ayaklanma demeyelim de daha böyle ihsan etmesi gerek. Onun dışında parlamentoda kim kabul edecek? CHP'nin sayısı belli. Bunu destekleyen muhalifler de belli. O nedenle erken seçim çağrıları boş yere. Bence boş. Onu gene Tayyip Erdoğan'la Bahçeli karar. Bahçeli de değil, Tayyip Erdoğan karar verecek. Dolandırılıyoruz abi ya. Milletin hakkını yiyorlar abi. Daha doğrusu geç emekli yapıyorlar abi. Millet yaşlanıyor, parayı ne yapacak bilmiyor abi. 50 yaşından sonra parayı ne yapacak ki? 30 yaşında, 35 yaşında emekli olsun abi. Mesela yani emeklilik şartları kolay olsun abi. Mesela prim olarak fazla olsun abi. Zaten asgari ücretteki abi zaten şu an gidiyoruz yani markete gidiyoruz abi. Markette eskiden bir maaşa 10 çarşı yaparken şimdi bir maaşa abi 2 çarşı yapamıyoruz ya. 2 çarşı zar zor yapıyoruz yani. Bereketi kalmadı yani bu iş vallahi. Çok erken değil mi söylediğin yaş emeklilik için? Emeklilik için mi? Abi emeklilik için yani biraz
çok şey yapmışlar. Kotayı yükseltmişler. Millet geç oluyor biliyor musun? Çok yani 35 yaşında olsun yani abi. 35 yaşında 40 yaşına doğru olsa iyi olur yani biliyor musun? Mesela 15 sene çalışsın abi emekli olsun. Öyle olsun vallahi. Normalde Kim çalışacak? Ha? Kim çalışacak o zaman? Nasıl kim çalışacak? Yani 15 yıl için Normalde kaç sene çalıştın mı emekli oluyorsun? 25 yıl mı? İşte bunu 15 yıl olsun abi. Mesela dış ülkede öyle değil mi? Bence öyle değil yani. Çok çabuk emekli oluyorsun. Ha? Dış ülkeye göre mi hareket ediyorlar? Abi vallahi ekonomi çok zayıf. Dış ülkeye bakarsak abi, Türkiye'ye bakarsak Türkiye'nin tarımı var, her şeyi var abi. Zengin olması lazım. Vallahi yine de bu kadar insanın hakkını yemek ne demek ya? Ahirette bunların hesabını nasıl verecekler? Veremezler ki. Vallahi ben emekli değilim abisinin. Değilim ama yani ne edelim? Eski günler daha şeydi. Bugünler bu kadar hani zor ama pahalılık çok ama yine de her şeyde var. Bolluğumuz da var. Kahvaltıda her şeyimiz bulunuyor. Eşim emekli. Ben şükrediyorum. Başka bir şey diyecek bir şeyim yok. eskiyle nasıl Zamandan geliyorum. Misafirim buraya. Önceden buraya 20 sene oturdum. Yani tabii pahalılık çok. Ben bir şey demiyorum. Şükrediyorum. Türkiye'de 10 yaşındayken geldim. Burada işte yaşadım yani ikinci ülkem gibi sayılım. Çok sevdim ama gidiyorum işte bugünler. Çünkü biraz aslında çok pahalı oldu. Yani yaşamıyoruz çok öyle diyelim. Ama genel olarak yani ben Türkiye'yi çok seviyorum. Çok yani inanılmaz kadarı. Çok güzel bir ülke. Geri dönüyoruz. Öyle. Şimdi biz burada okuyoruz. Abim de üniversitede, İstanbul Üniversitede. Ondan üniversiteler de daha pardon o da şeydi pahalı oldu ondan yani. Evet. Özel şeylerimiz de var. Ama genel olarak sürekli dönebiliriz burada yani. Ülkemize geri dönüyoruz. Niye geldik? Önceden şimdi biz gezmeye için geldik. Sonra babam çok sevdi Türkiye'yi. Ondan orada yaşadık. Burada işte. Çok memnunum yani. burada ne iş yapıyor baban? Babam şey için yaşıyor. Efes'lerde neydi bu? Evet aynen ticaretçiydi. Dubai'de gidiyor. Orada da şeyler alıyor. Irak'ta da işleri var. Yani genel olarak. Ben de bazen tercümanım da çalışıyorum. Ama sürekli utanıyorum için ondan çıkamıyorum. Öyle.